Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in uyarısı. Tarihimizde devlete ve millete musallat olan, başlangıçta Marksist bir örgüt olarak kurulan ve Soğuk Savaş sonrası demokratik konfederalizme yönelen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa destekli, bölücü ve yıkıcı PKK'ya kurucu lideri tarafından silah bırakma çağrısı yapılması hakkındaki görüşlerim aşağıdaki gibidir. Bu açıklamanın müebbet hapse mahkum olmuş, on binlerce Türk vatandaşının hayat hakkını yok etmiş bir terör suçlusu tarafından yapılması, kamuoyunda ciddi kırılmalar yaratmıştır. Madem Türkiye, ülke içinde PKK'nın gücünü yok etmiş ve eylem yapamaz hale getirmişti, o zaman neden bu açıklamaya gerek duyuluyor? Sorusu kaçınılmaz olmuştur. Türkiye'nin bugüne kadar devlet politikası içeride bir Kürt sorununun olmadığı, terör sorunu olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Ancak Türkiye'nin güneyinde, Irak'ta ve Suriye'de oluşan Kürt devletçikleri nedeniyle dışarıda hayati bir Kürt sorunu vardır. Soğuk Savaş sonrası Irak'a yapılan Amerikan müdahaleleri ve çekiç güç marifetiyle yaratılan ortamda 2003 yılında güney sınırımızda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri dostu Irak Kürt bölgesel yönetiminin yaratılması Türk jeopolitiğine büyük bir darbe olmuştur. Aynı yıl Suriye'de PYD kurulmuştur. YPG de PYD'nin silahlı kanadı olarak kurulmuştur. YPG 2011 sonrası Amerika Birleşik Devletleri tarafından IŞİD'le mücadele ediyor görüntüsü içinde müttefik ilan edilmiştir. Nusayri, Sünni, Dürzi, Arap, Kürt ve Türkmen halkların oluşturduğu Suriye Devleti'nin Türkiye'nin doğrudan ve dolaylı desteğiyle 8 Aralık 2024 sonrasında yıkılması ve parçalanma eşiğine gelmesi Türk jeopolitiğine güney eksende özellikle Fırat'ın doğusunda ikinci büyük darbe olmuştur. Bugün Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dostu bir rejim bulunmaktadır. Ayrıca İsrail bu aşamadan sonra Güney Suriye, Güney Lübnan ve Golan'dan asla geri çekilmeyecektir. Daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a olası saldırısında artık Suriye hava sahası ve Suriye toprakları dost ve müttefik ülke statüsündedir. Ortaya çıkan bu durum Türk-İran ve Türk-Rus ilişkilerini de Türkiye'nin dostluk ve güvenilirliği perspektifinde olumsuz etkilemiştir ve etkileyecektir. Bugün Türkiye için en büyük güvenlik endişesi güneyinde denize çıkışı olan Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır. Irak ve Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail desteğindeki otonom Kürt yapılarının birleşmesi bu süreçte hayati rol oynamaktadır. Türkiye bugüne kadar PYD ve YPG'yi doğrudan PKK'nın Suriye kolu olarak görmüştür. PKK terör örgütünün kurucu liderinin silah bırakma çağrısının bu gruplar üzerinde etkisi yoktur. Bu arada YPG'nin kontrol ettiği su, ziraat ve enerji havzasında yaşayan nüfusun sadece 1/5'i Kürttür. Diğer bir deyişle söz konusu stratejik bölgede çoğunluk azınlığın işgali altındadır. Bu durum gelecekte tansiyonu ve iç savaş potansiyelini Türkiye'yi de etkileyecek boyutlarda arttıracaktır. Özetle, Türkiye'nin içeride PKK sorununu çözmüşken yeni bir açılım sürecini başlatmış olmasının dışarıda PYD, YPG sorunu devam ederken stratejik bir anlamı yoktur. Asıl sorun Fırat'ın doğusundaki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail desteğindeki PKK bağlantılı silahlı Kürt hareketinin durdurulmasıdır. Bu hareket Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a müdahalesi gerçekleştiğinde daha da güçlenecektir. Asıl enerjimizi Fırat'ın doğusuna ayırmamız hayatidir. Zira bu bölge Büyük Kürdistan'ın kurulması için kilittir. Güneydoğumuz sahip olduğu maden, su ve tarım kaynakları ile gelecek 10 yıllarda Cumhuriyetimizin en değerli havzası olacaktır.
Bu kıymetli varlığın güneyden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail desteğindeki bir devlet tarafından kuşatılmasının sonuçları izahtan varestedir. Türkiye, tarihsel mirasına, jeopolitik kaderinin gereklerine ve en önemlisi Atatürk'ün prensiplerine göre hareket etmelidir. Asıl olan Türkiye'nin uzun vadeli jeopolitik çıkarlarıdır. İç siyasette günlük, siyasi, ekonomik ve hukuki kazanımlar için gelecek kuşakların asırlık geleceği pazarlık unsuru olamaz. Tekrar edelim. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Üst kimliğimiz, etnik alt kimliğimiz ne olursa olsun Türk kimliğidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz.